Bu kadar mı bizi ezen mikroplar? Hayır. 3 mikrop daha var. Bunlardan birisi darphane. Bak şimdi biz burada bu kadar önemli bir memleket meselesini konuşuyoruz. Akşamın şu saatinde Ankara'daki darphane matbaası takır 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 50 binlik basıyor. Basıyor da ne oluyor? O parayı piyasaya sürüyor. Sürerse sürsün, bana ne? Hayır. O karşılıksız para piyasaya sürüldüğü zaman her şeyin fiyatı yükseliyor. Bu memleketin piyasasında 15 trilyon lira var. Bu 15 trilyon liraya mukabil 5 trilyon her senede karşılıksız para sürülüyor. Her şeyin fiyatı %25 artıyor. Yani dolayısıyla senin cebindeki para çalmıyor. O darphanedeki para çıktıkça senin paranı çalıyor. Bu kadar mı? Hayır. Bir de emirden paranın değerini düşürüyor. Gazetelerde okuyorsun. Bugün 1 dolar 3170 lira. Nasıl oluyor bu? Oraya bir adam koymuşlar. Bu hafta 3170, gelecek hafta 3270, öbür hafta 3300 olacak diye emir veriyorlar. Her gün senden konuşmaya vaktim yok, git günlük ayarlamaları da sen yap diyorlar. Takır 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 emirle paranın değeri düşülüyor. Hangi para bu? Senin cebindeki para. Ne kadar düşüyor? Bir senede %30, en az %25. Bu ne demek? Senin cebindeki parayı çalıyor demek. Zihniyetlerini belirtmek için bu kelimeleri kullanıyorum. Bakınız, şimdi bunlar ne diyor? Biz çağ atlatık diyor. Dedikleri doğru. Ama yan kesicilikte çağ atlamış bunlar. Neden? Bizim bildiğimiz eski yan kesiciler halkın parasını çalmak için kalabalığa karışır, hissettirmeden elini cebine sokmaya çalışır. Bunlar şimdi senin paranı çalmak için buraya gelmiyor. Ankara'da oturmuş, oradan yapıyor bu işi. Niye? Çağ atlamış eşkıya da onun için. Bu yeni çıkan televizyonları biliyorsunuz. Bir koltuğa oturuyorsun, bir düğmeye basıyorsun, ikinci kanal çıkıyor. Birine basıyorsun, sesi artıyor. Bunların zihniyetini tarif ediyor. Bunlar da Ankara'ya oturmuşlar, orada bir darphane düğmesine basıyor orada, senin burada cebindeki para dondurma gibi eriyor. Bir Merkez Bankası düğmesine basıyor orada, sen burada yahu demin cebime 100 bin lira koymuştum, niye 50 bin kalmış diye bir daha sayıyorsun. Niye 50 bin kalacak? Zatısındır orada oturmuş, hokus pokus yapıyor da onun için. Ne anlatıyorum size? Bunların Siyonist düzenini anlatıyorum. 60 milyon insan nasıl eziliyor? Nasıl cebindeki para çalınıyor? Nasıl hakkı yeniyor? Bunu anlatıyor. Bu kadar mı? Hayır. Bir de bugünkü bankacılık düzeni. Bu bankalar da fakirden alıp zengine götürüp veriyor. Vazifesi bu. Bunlar emme basma tulumma. Sana hizmet için gelmiyor. Senin kanını emip oraya vermek için çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Sen hırsız çalmasın diye paranı bankaya koyuyor. Bu konulan paraları senden topluyor, çuvalla götürüp İstanbul'daki holdinglere veriyor. Biri almış 60 milyar kredi, öbürü 160, öbürü 260, öbürü 360 milyar kredi. Alıp ne yapmış? Hilton'da şampanya içiyor. İyi ama bu bankanın parası, sonra bunu nasıl geri ödeyecek? Ne geri ödemesi? Bunun adı batık kredi. Alacaksın, içeceksin, o kadar. Kim bunu geri ödeyecek? Gene Manisalı Hasan. Bak sana nasıl ödetiyor, açıklayayım. Sen buradaki bir bankaya bir sene vadeli bir para yatırırsan %60 faiz veriyor. Bankayı anlatıyorum ne yaptığını. Ama bir esnaf gidip bankadan kredi istediği zaman ondan %120 faiz istiyor. Banka müdürüne gitsen desen ki müdür bey yahu bu nasıl? Şu pencereden %60'la alıyorsun, buraya dönüp %120 ile mi? Bir insan şuradan şuraya dönerken üzerine %60 koyar mı desen ne diyor? Sus kardeşim sus. Eğer böyle yapmazsak biz de batacağız. Niye? Batık krediler var, yavaş yavaş tamir ediyoruz. İyi ama sen batık krediyi holdinge vermişsin, o şampanya içiyor, şimdi o parayı burada bana ödetiyor.
Bak şu gömleği yapan insan bankadan borç para alıyor, %120 faiz ödüyor, masrafa yazıyor, gömleği satarken o parayı bana ödetiyor. Ey Manisalı kardeşim, sen köy pazarında veya şu karşıdaki manifaturacıdan gömlek alırken, bu gömlek parasının içinde, bu akşam Hilton Oteli'nde içilen şampanyanın parasını sana ödettirdiklerinin farkında mısın? İşte bu millet böyle eziliyor. Bakın size kısaca 5 tane mikrobu tanıttım. Bizi nasıl eziyorlar? Faizle, haksız vergiyle, darphaneyle, kambiyo, yani paranın değerini emirle düşürerek ve bugünkü bankalar düzeniyle bu 5 tane mikropla bizi eziyorlar. Bundan dolayıdır ki bu millet işsiz kalmıştır, bu millet geçim sıkıntısı çekiyor. Şimdi size bizi bu 5 tane mikropla eziyorlar da ne oluyor? Bu düzeni birkaç tane şekille tanıtmak istiyorum ki düzeni hep beraber tam manasıyla tanımış olalım. Bugün nasıl eziliyor? Önce şu mikrofonu bir elimize alalım bakalım. Ondan sonra da elimize bir sopa alalım ve de şuraya yanaşalım. Evet, arkadaki arkadaşlarımızın dahi görebileceği şekilde şuraya düşür bakalım. Şu şekiller de arkadaşlarımıza gösterelim. Bakın Manisalı kardeşlerimiz. Şekli koyulatalım. İcap ederse bazı ışıkları söndürmemiz lazım gelecek. Biraz aşağı indir. Aşağı indir. Evet. Bakınız bu şekilde ne gösterilmiş muhterem arkadaşlarım. Herkes görüyor. Bakınız bu konuşmaların video bantları var. Bu konuşmaların basılmış kitapları var. Bu kitaplardan hepiniz alın. Köy kahvesindeki arkadaşlarımıza da anlatın. 60 milyon insana bu gerçekleri beraberce duyuralım. Bu köle düzenini böylece beraberce yıkalım. Onun için konuşuyoruz bunu. Biraz yaklaştır, küçülsün şekil. Evet. Bakınız burada ne yazıyor? Milli Görüş Refah Partisi. Batı taklitçileri ANAP, eşit SHP, eşit TYP. Neden? Hepsi bir tek parti sayılır da onun. Aralarında hiçbir fark yok. 40 seneden beri bunlar iş başına geldiler. Bugünkü düzeni kurdular. Bu düzen taklitçilerin düzenidir. Sen bu düzende fırına girdiğin zaman, bak bu düzenin fırınında 600 gram ekmek 400 lira diyor. Gidiyorsun, şurada tezgahın önünde 600 lirayı veriyorsun, bir tane ekmek alıp çıkıyor. Şöyle düşüneceksin, fırıncı senin paranı alıp çekmeceye koyuyor ya, çekmeceden bir boru Tel Aviv'e gidiyor, tıngır mıngır 200 lirası Tel Aviv'e gidiyor. Bu düzen budur. Şimdi burada fırının duvarında Boğaz Köprüsü'nün resmi asılmış. Bunun manası ne? Sünnet çocuklarına hokkabaz oynatırlar. Niye? Acısını duymasın diye. İşte bu şekil bunu hatırlatıyor. Sen fırında ekmek alırken faizle, vergiyle seni bıçaklıyor. Acısını duyurmamak için eve gelip televizyonu açtığın zaman o Boğaz Köprüsü, F-16 Yahudi uçağı, baraj resimleri seni bunlarla oyalıyor. Yaptığı zulüm acısını duymayasın diye. Bunu hatırlatmak için buraya bu resmi koymuş. Peki burada başka 3 tane pencere var. Bunlar ne? Ekim'de en geç seçim olduğu zaman Refah Partisi bu sefer seçimi kazanacak Allah'ın izniyle. Kazandığımız zaman bütün fırınlara önce bir emir vereceğiz. Diyeceğiz ki bir hafta müddetle hepiniz 3 tane vezne yapacaksınız. Neden? Bu millet gerçekleri iyice görsün. Birinci veznenin üzerine faiz diye yazacaksınız. İkincinin üzerine vergi, üçüncüye alın teri. Vatandaş gelecek, 200 lirayı faiz veznesine ödeyecek. 200 lirayı vergi veznesi, 200 lirayı alın terine,
Sonra ekmeği alacak ki ekmek alırken faiz ve vergi ödediğini bilsin. Bir emir daha vereceğiz, o da faiz meselesi üzerine bir ok koyacaksınız, bu para İsrail'e gider diyeceksiniz. Nereye gittiğini de bilsin. Vergi meselesi üzerine bir ok koyacaksınız, bu da şampanyacı holdinglere gider diyeceksiniz. Böylece vatandaş düzeni görsün. Bu şekil bunları belli etmek için yapılmış. Biraz yukarıya kaldıralım. Bakın burada birisi var, bu kim? Manisalı Hasan. Ne yapıyor? Şehirlere su getiren kalın çıdalı bir borunun içine koymuşlar seni, başına da 5 tane değirmen taşı koymuşlar. Şu perdenin arkasındaki arkadaşlarımız orada konuşuyorlar. Birisi lütfen kendilerine seslensin, o ses uğultu halinde salona giriyor. Konuşmamız ilmi bir konferanstır. Lütfen bu konferans esnasında kimse kimseyle konuşmasın ki sözleri hep beraber rahatça dinleyebilelim. Bak ben susuyorum ve kontrol ediyorum. Acaba bu perdenin arkasında hala konuşan var mı? Gene oradan konuşmalar geliyor. Birisi lütfen oraya sahip olsun. Aşağısı yukarısı bilmem. Kimse konuşmasın, tedbirini alalım. Tamam mı? Peki, teşekkür ederim. Şehirlere su getiren kalın çıdalı bir borunun içine seni koymuşlar, başına 5 tane değirmen taşı yerleştirmiş. Ne bunlar? Düzenin mikropları. Biri faiz, öbürü vergi, darphane, kambiyo, kredi. Sen niçin böyle bir borunun içindesin? Çünkü çıkmak istersen çıkamazsın. Gitsen şimdi sen burada Manisa'da bir fırına, fırıncıya desen ki fırıncı, bu ekmeğin asıl parası 200 liraymış, sen 600 lira istiyorsun. Ben ekmek alacağım, niye İsrail'e 200 lira uçak parası vereyim? Niye Hilton'a 200 lira şampanya parası vereyim? Ekmeğin parası neyse bunu vereyim, bana bir ekmek ver desen, ekmeğe sana 200 liraya vermez. İlla 600 lira alır. İsrail uçağının parası, şampanyanın parasını ödemeden ekmek alamazsın. Niçin? Çünkü millet olarak geçen seçimde oy verirken, Ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy verdi bu millet de onun için. Adaleti ilahiye var. Sen bakkaldan soğan alırken bile, eğer bakkal senin gözünün önünde bir çürük soğanı senin torbana koyuyorsa, bakkal efendi bu soğan çürük, niye benim torbama koyuyorsun demesini biliyorsun da, bu 1000 yıllık şehitler diyarını hangi zihniyet idare edecek, bunun sağlamını çürüğünü niye ayırmıyorsun? Ayırmazsan ne olur? Sen dizini döversin, ne olacak? Kurtuluş çaresine sağlamını aramak, futbol takımı tutarmış gibi parti tutmaktan vazgeçeceğiz. Onun için bu borunun içine hepimiz sıkışmışız. Bak ayağımızda parmaklarımız çıkmış, pantolumuz yamalı, terden nefes alamıyoruz. Neden? Yanlış yerlere oy verdik de onun için. Faizcilere oy verdik. Siyonist nizamın bekçilerine oy verdik, cezamızı çekiyoruz. Ama bütün bu zulüm borunun içinde oluyor. Borunun dışına bakarsan televizyon bunlardan bahsetmez. Bu akşam niye burada devletin televizyonu yok? Tabii o CNN Yahudi ajansının haberini vermekten. O Amerika'nın ahlaksız filmlerini oynatmaktan vakit bulamaz ki memleket meselesine zaman ayırır. O sadece Boğaz Köprüsü'yle milleti oyalar, F-16 Yahudi uçağını uçurur, dışarıdan böyle gösterir ama içeride yapılan bu zulümdür.